Fizikçilerin son yıllarda sıkça söylediği çok çarpıcı bir fikir var. Uzay zamanın kendisi, kuantum parçacıkları arasındaki dolanıklıktan ortaya çıkıyor olabilir. Bir modelde, kuantum parçacıklarını uygun biçimde birbirine dolayarak uzaya benzeyen bir yapı elde edebilirsiniz. Ama o uzayın içine madde koyduğunuzda geometri değişmiyorsa, henüz yerçekimini açıklamış değilsiniz. Bir anlamda sahneyi kurmuşsunuzdur. Fakat sahne oyunculara tepki vermiyordur. John Archibald Wheeler, genel göreliliğin özünü iki yönlü bir ilişkiyle anlatmıştı. Uzay zaman maddeye nasıl hareket edeceğini söyler, madde de uzay zamana nasıl evrileceğini söyler. Yeni kuantum modellerinin ilk kuşağı, bu ilişkinin ilk yarısında oldukça başarılıydı. Asıl sorun ikinci yarıydı. Eksik bileşen, fizikçilerin magic, yani sihir adını verdiği gerçek ve ölçülebilir bir kuantum özelliği olabilir. Önce problemin ne olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor. Genel göreliliği anlatırken sık kullanılan bir benzetme vardır. Gergin bir yatağın üzerine ağır bir bowling topu koyun. Yatak çöker. Yanından küçük bir bilye geçirirseniz, bilyenin yolu bu çöküntü nedeniyle değişir. Bu benzetme bize önemli bir sezgi verir. Dünyanın güneş çevresindeki hareketini, görünmez bir çekme kuvveti yerine, içinde hareket ettiği uzay zamanın geometrisiyle düşünebiliriz. Ama benzetmenin sınırını hemen belirtelim. Gerçek uzay zaman, iki boyutlu bir kauçuk yüzey değildir. Ayrıca yatağı aşağı çeken zaten dünyanın yerçekimidir. Dolayısıyla bu, mekanizmanın kendisi değil, yalnızca geometrinin hareketi nasıl değiştirebileceğini gösteren bir zihinsel modeldir. Şimdi küçük bir test yapalım. Bir parçacığın eğri bir uzayda nasıl hareket edeceğini biliyorsanız, yerçekimini tamamen açıklamış olur musunuz? Hayır. Çünkü Einstein'ın teorisinin yalnızca yarısını açıkladınız. Asıl teori şunu da gerektirir. Madde veya enerji değiştiğinde uzay zamanın geometrisi de değişmelidir. Bir yıldız ekleyin, geometri tepki versin. Yıldızı sıkıştırın, geometri yeniden değişsin. Bu karşılıklı etkiye fizikte geri tepme, yani back reaction deniyor. Ve kuantum kütle çekim modellerinin zorlandığı yer tam olarak burasıydı. Bu hikayenin yönünü değiştiren fikirlerden biri 1997'de Juan Maldasena'dan geldi. Maldasena, belirli ve oldukça özel bir uzay zaman türünde, kütle çekimi içeren bir teorinin, bu uzayın daha düşük boyutlu sınırında yaşayan, kütle çekimsiz bir kuantum teorisine eşdeğer olabileceğini öne sürdü. Buna bugün ADS-CFT dualitesi diyoruz. Buradaki dual kelimesi çok önemli. İki farklı evrenden söz etmiyoruz. Aynı fiziksel bilginin iki farklı matematiksel dille tarif edilebilmesinden söz ediyoruz. Bir kürenin içindeki olayları yalnızca yüzeyindeki kuantum sistemi kullanarak açıklayabildiğinizi düşünün. İşte holografik sözcüğü buradan geliyor. Sonra 2006'da Shinsei Ryu ve Tadashi Takayanagi şaşırtıcı bir bağlantı buldu. Sınırdaki kuantum sisteminin belirli bir bölgesinin ne kadar dolanık olduğunu ölçerseniz, bu miktar içerideki uzayda belirli bir geometrik yüzeyin alanıyla ilişkilidir. Bu olağanüstü bir sonuçtu. Çünkü bir tarafta tamamen kuantum bilgiye ait bir büyüklük vardı, dolanıklık. Diğer tarafta geometrik bir büyüklük vardı, alan. İkisi aynı ilişkinin içine girmişti. Mark van Ramstonk bu fikri daha da ileri götürdü. Kuantum sisteminin iki parçası arasındaki dolanıklığı azaltırsanız, holografik karşılığındaki uzay bölgeleri birbirinden uzaklaşmaya, hatta bağlantılarını kaybetmeye başlar. Bu yüzden dolanıklığı uzayın yapıştırıcısı diye duymuş olabilirsiniz. Aslında dolanıklık, uzayın bağlantı yapısının kuantum diliyle ilişkili görünüyor. Ama dikkat edin, bir şeyin şeklini kurmak, o şeklin maddeye tepki verebilmesini açıklamak değildir. İşte eksik parça hala orada. Holografide çok garip bir özellik ortaya çıktı. Uzayın içindeki aynı bilgi, sınırın farklı bölümleri kullanılarak yeniden oluşturulabiliyordu. İlk bakışta bu, kuantum bilgisinin kopyalandığı izlenimini verir. Fakat kuantum mekaniği, bilinmeyen bir kuantum durumunun kusursuz biçimde kopyalanmasına izin vermez. Peki ne oluyor? Ahmet Almhayri, Shi Dong ve Daniel Harlow önemli bir cevap verdi. Bilgi kopyalanmıyor, dağıtılmış biçimde kodlanıyor. Bunu bilgisayarınızdaki önemli bir dosyayı düşünerek anlayabilirsiniz. Dosyanın tamamını tek bir diske koyarsanız, disk bozulduğunda
dosyayı kaybedersiniz. Ama bilgi uygun bir kodla birçok parçaya dağıtılırsa, bazı parçalar kaybolsa bile dosya yeniden oluşturulabilir. Kuantum hata düzeltme kodlarının yaptığı şeyin özü budur. 2015'te Pastovsky, Yoshida, Harlow ve Preskill bu fikri Happy kodu adı verilen somut bir oyuncak modele dönüştürdü. İçerideki kuantum bilgisi bir tensor ağı aracılığıyla dış sınırdaki çok sayıda kuantum dereceye dağıtılıyordu. Model, holografinin bazı temel özelliklerini şaşırtıcı biçimde yeniden üretebiliyordu. Burada zihinsel modelimizi güncelleyelim. Dolanıklık bağlantıları kuruyor. Hata düzeltme kodu ise bilginin bu bağlantılar üzerinde nasıl dağıtılacağını belirliyor. Ve tam bu noktada fizikçilerin karşısına çok garip bir paradoks çıktı. Bir kuantum bilgisayar tasarladığınızı düşünün. En değerli kuantum bilginizi çevreden mümkün olduğunca iyi korumak istersiniz. Gürültü bir tarafta, mantıksal bilgi diğer tarafta kalsın. Aralarında mümkün olduğunca temiz bir ayrım olsun. Bu, kuantum hesaplama açısından harika bir özelliktir. Fakat yerçekimi açısından felakettir. Çünkü madde ile geometri birbirinden kusursuz biçimde ayrılırsa, madde değiştiğinde geometrinin bundan haberi olmaz. Bowling topunu yatağın üzerine koyarsınız ve yatakta hiçbir çöküntü oluşmaz. İlk holografik hata düzeltme modellerinin önemli bir kısmı, stabilizer kodları denen matematiksel olarak çok düzenli kodlara dayanıyordu. Stabilizer kodları son derece kullanışlıdır. Fakat Chun-Jun Chao'nun çalışması, geniş bir stabilizer kod sınıfının, holografide geometrik alanın madde durumuna gerçekten bağlı olarak değişmesini sağlayacak türden alan operatörlerini üretemediğini gösterdi. Başka bir ifadeyle, kod fazla kusursuzdu. Uzayı kodlayabiliyordu ama uzayı yeterince esnek hale getiremiyordu. Şimdi şu soruyu sorun. O zaman geometriyi hareketlendiren ne? Cevap bizi kuantum hesaplamanın başka bir şaşırtıcı özelliğine götürüyor. Kuantum bilgisayarların gücünün dolanıklıktan geldiğini sık sık duyarız. Bu eksik bir açıklamadır. Çünkü bir kuantum sistemi son derece dolanık olabilir ve yine de belirli koşullarda klasik bir bilgisayarla verimli biçimde taklit edilebilir. Bu ilk duyulduğunda tuhaf gelir. Nasıl olur da çok kuantum görünen bir sistem klasik bilgisayar için kolay olabilir? Çünkü tüm kuantum durumları aynı türden karmaşıklığa sahip değildir. Clifford işlemleri denen belirli kuantum işlemleri ve bunların ürettiği stabilizer durumları, dolanıklık oluşturabilmelerine rağmen matematiksel olarak özel bir yapıya sahiptir. Bu yapı, klasik simülasyonu büyük ölçüde kolaylaştırır. Evrensel bir kuantum bilgisayar elde etmek için bu sınırlı dünyanın dışına çıkmanız gerekir. Burada non-Clifford işlemler devreye girer. Bunların en bilinen örneklerinden biri T kapısıdır. Bravyi ve Kitaev, Clifford işlemlerine uygun Magic State kaynakları eklendiğinde evrensel kuantum hesaplamaya ulaşılabileceğini gösterdi. Yani Magic, doğaüstü bir özellik değildir. Teknik olarak bir kuantum durumunun stabilizer dünyasının dışında kalan kuantum kaynağını, yani non-stabilizerness derecesini ifade eder. Dolanıklık, parçaların birbirleriyle nasıl kuantum ilişkisi kurduğunu anlatır. Magic ise, sistemin stabilizer fiziğinin ne kadar ötesine geçtiğini anlatır. Bunlar aynı şey değildir. Bir şehir benzetmesi kullanalım. Dolanıklığı şehrin yol ağı gibi düşünün. Hangi mahallelerin birbirine bağlı olduğunu söyler. Magic ise yalnızca yeni yollar eklemek değildir. Sistemin davranışını daha zengin hale getiren, basit kuralların ötesindeki yapıdır. Ama bu analojinin sınırı da açık. Magic, fiziksel bir trafik akışı değildir. Kuantum durumlarının matematiksel bir kaynak özelliğidir. Ve tam burada iki ayrı araştırma alanı birbirine çarptı. 2024'te Chao ve çalışma arkadaşları, holografik modellerde non-local magic ile kütle çekimsel geri tepme arasında doğrudan matematiksel bir bağlantı kurdu. Non-local, burada magic'in tek bir kuantum parçasına ait olmaması, sistemin farklı bölgelerine yayılan korelasyonlarda bulunması anlamına geliyor. Çalışmanın en çarpıcı sonucu şuydu. İnceledikleri holografik sistemlerde non-local magic ortadan kalktığında, kütle çekimsel geri tepme de ortadan kalkıyordu. Üstelik magic miktarı, içerideki geometrik yüzeyin belirli bir değişime ne kadar tepki verdiğiyle ilişkilendirilebiliyordu. 2026'da Chao, Gongcheng, Krishnanand Karthikeyan, Kathy Lee ve John Preskill bu fikri bir adım daha ileri taşıdı. Temel problem artık çok netti.
tam hata düzeltme geometrinin maddeye tepki vermesini engelliyorsa, hata düzeltmenin biraz kusurlu olması gerekir. Buradaki kusurlu, rastgele kötü bir kod anlamına gelmiyor. Yaklaşık hata düzeltme, bilginin çok yüksek doğrulukla geri kazanıldığı, fakat uzayın farklı parçalarının birbirinden matematiksel olarak kusursuz biçimde yalıtılmadığı bir yapı demek. Araştırmacılar bu tür kodlarda proto-area, yani henüz tam anlamıyla fiziksel uzay zaman alanı olmayan fakat geometrik alanın rolünü taklit eden bir büyüklük tanımladı. Sonra kritik şeyi gördüler. İçerideki madde durumunu değiştirdiklerinde bu proto-geometrik büyüklük de değişebiliyordu. Ve bu etkileşimin önde gelen kısmı, kodlamanın 3 parçaya yayılan non-local magic yapısıyla bağlantılıydı. Kısacası, bilginin kusursuz biçimde birbirinden ayrılmasını engelleyen kuantum yapısı, modelde madde ile geometrinin birbirine tepki vermesine izin veriyordu. Şimdi Wheeler'ın 2 cümlesine geri dönelim. Dolanıklık, uzayda hareket edebileceğiniz bağlantılı bir yapı oluşturmaya yardım ediyor. Magic ve yaklaşık kodlama ise, incelenen modellerde bu yapının maddeye cevap verebilmesini sağlıyor. Temmuz 2026'da bu hikayeye yeni bir parça eklendi. Deborprio Biswas ve çalışma arkadaşları Happy, holografik kodunu tuzaklanmış iyonlardan oluşan gerçek bir kuantum bilgisayar üzerinde uyguladı. Önce, holografik kuantum bilgi teorisinin önemli entropi ilişkilerinden birini bu oyuncak model içinde deneysel olarak test ettiler. Daha sonra sisteme non-stabilizerness, yani magic eklediler. Ve ortaya çıkan entropik davranışlarda, ortaya çıkan kütle çekim modellerinden beklenen gravity-like öncü işaretleri gözlediler. Burada bilimsel sınırı çok net çizmemiz gerekiyor. Araştırmacılar laboratuvarda gerçek bir kütle çekim alanı üretmedi. Bir kara delik veya fiziksel solucan deliği meydana getirmediler. Yaptıkları şey, kütle çekimin ortaya çıkışını incelemek için geliştirilen kuantum bilgi modelinin davranışını kuantum donanımında gerçekleştirmekti. Şimdi bütün parçaları birleştirebiliriz. Einstein bize yerçekiminin uzay zaman geometrisi olduğunu öğretti. Holografi, geometrinin kendisinin daha temel bir kuantum bilgi tanımından ortaya çıkabileceğini gösteren güçlü bir teorik çerçeve sundu. Maldasena'nın dualitesi, Ryu-Takayanagi ilişkisi ve kuantum hata düzeltme modelleri bu bağlantının farklı parçalarını kurdu. Dolanıklık, bu emergent uzayın bağlantı yapısında merkezi rol oynuyor. Ama dolanıklık tek başına yeterli değil. Çünkü uzayın yalnızca var olması yetmiyor. Bükülebilmesi gerekiyor. İncelenen yeni holografik modellerde Magic tam burada devreye giriyor. Stabilizer kodlarının aşırı düzenli ve kusursuz ayrımını kırıyor. Yaklaşık kodlama, madde ile geometrinin tamamen yalıtılmasını engelliyor. Ve böylece geometrik büyüklükler madde durumuna cevap verebiliyor. Bunlar, kuantum kütle çekimin nasıl çalışması gerektiğini araştırmak için kullanılan holografik modeller. Ama bize çok güçlü bir ipucu veriyorlar. Kuantum bilgisayar yaparken, mümkün olduğunca ortadan kaldırmak istediğimiz bir özellik, bilginin kusursuz biçimde ayrıştırılamaması, yerçekimini açıklamak için gerekli yapının parçası olabilir. Yıllarca uzayın kuantum bilgisinden nasıl oluşabileceğini sorduk. Şimdi daha zor bir soru soruyoruz. O kuantum bilgi uzayın şeklini nasıl değiştirebiliyor? Dolanıklık bağlantıyı kuruyor. Kuantum hata düzeltme bilgiyi uzaya dağıtıyor. Magic, bu yapının aşırı katı olmasını engelliyor. Yaklaşık kodlama da madde ile geometrinin birbirine cevap verebilmesine izin veriyor. Wheeler'ın yarım yüzyıl önceki 2 cümlesi, böylece kuantum dilinde yeniden karşımıza çıkıyor. Geometri, kuantum bilginin şekli olabilir. Yerçekimi ise bu şeklin değişebilme yeteneği.